Katil balinaların tutsaklık altındaki dünyası, dışarıdan bakılmış olduğunda ışıltılı ve coşku verici bir gösteri gibi görünse de, suyun altında yatan gerçeklik genellikle kan, stres ve ağır ihmallerle örülüdür. Robert Myers, Rebecca Torres ve Alexis Martinez gibi profesyonellerin yaşadığı trajediler, bu devasa canlıların niçin birer saatli bombaya dönüştüğünü anlamamız için en somut örnekleri teşkil etmektedir. Robert Myers, Avustralya'nın Brisbane kentindeki rahat yaşamını ve başarılı veterinerlik kariyerini geride bırakıp Japonya'ya taşındığında amacı yalnız bir iş sahibi olmak değil, deniz memelileriyle insanlar arasında kurulabilecek en derin bağı kanıtlamaktı. Myers, 2008 senesinde Avustralya kıyılarında balıkçı ağlarına dolanmış ve ölmek üzere olan 3 yunusu geliştirdiği özel davranışsal modifikasyon yöntemleriyle kurtararak dünya çapında ün kazanmıştı. Bu başarısı, Japonya'nın devasa deniz parkı Kamogawa SeaWorld'ün dikkatini çekti. Japonlar hem tıbbi bilgiye haiz hem de eğitim tekniklerinde uzman birini arıyordu. Myers bu tanıma tam olarak uyuyordu. Myers, Japonya'daki kariyerine büyük bir ciddiyetle başladı. 2 yıl boyunca yalnız eğitim tekniklerini değil, Japon kültürünü ve dilini de en ince ayrıntısına kadar öğrendi. Parkın en sert sınavlarını geçerek resmi ekibe giren az sayıdaki Batılı'dan biri oldu. Sadece Myers'in hayatı, 2005 senesinde parkın 18 tonluk devasa dişi orkası Kaya ile kesiştiğinde geri dönülemez bir yola girdi. Kaya, parkın en büyük yıldızıydı ve o güne kadar bir tek yunuslarla bir arada yaşamıştı. Park yönetimi ticari kaygılarla tehlikeli bir karar aldı. Tarihte ilk defa bir orka ile yunusları aynı şovda, fiziksel temas kurabilecekleri şekilde yarıştırmak. Myers başlangıçta bu fikre inansa da Kaya'nın davranışlarındaki ince değişimleri fark eden ilk birey oldu. Kaya artık daha sinirli yüzüyor, yunuslara karşı bölgeci bir tavır sergiliyordu. 2013 yılında genç bir erkek yunus olan Mizu'nun gösteriye dahil edilmesi havuzdaki gerilimi doruk noktasına çıkardı. Myers, felaketin yaşandığı sabah yönetime yazılı bir rapor sunarak Kaya ile temasın geri dönülemez sonuçlara yol açabileceğini bildirdi. Ancak tatil sezonunun getireceği kar marjı bu hayati uyarıyı sümen altı ettirdi. Gösteri başladığında her şey planlandığı gibi gidiyordu. Ta ki Mizu adlı yunus, Kaya'nın sınırlarını ihlal edene kadar. Kaya muazzam bir hızla Yunus'a saldırdı. Myers araya girip durumu yatıştırmak isterken Kaya rotasını direkt ona çevirdi. Dev balık Myers'i suya düşürdü ve binlerce dehşet dolu seyircinin gözü önünde onu onlarca kere suyun dibine çekti. Myers 12 metrelik havuzun zeminine vurduğunda hayatını kaybetti. Olaydan sonrasında Kaya'nın geceleri çıkardığı ve insan ağlamasını çağrıştıran sesler, esaretin bir canlıyı nasıl deliliğe sürüklediğinin en acı kanıtı olarak kayıtlara geçti. Japonya'daki olay yankılarını sürdürürken, 15 Mart 2007'de İspanya'nın Valencia kentindeki Akdeniz Deniz Dünyası parkında benzeri görülmemiş bir trajedi yaşandı. Bu, tarihte 2 eğitmenin aynı anda bir orka ataksında öldüğü ilk vakaydı. Parkın baş görevinde 19 yaşındaki tecrübeli dişi Orca Estrella ve Fransa'dan yeni getirilen 20 yaşındaki devasa erkek Mata vardı. Eğitmen Rebecca Torres, Estrella ile 6 yıldır çalışıyordu ve aralarında sarsılmaz bir itimat bağı olduğuna inanılıyordu. Sadece Estrella, yeni partneri Mata ile aynı havuza konulduğundan beri aşırı stresliydi. Yönetim, bu 2 yırtıcının birbirine alışması için gereken süreyi kısa tutmuş, gösteriyi bir an önce başlatmak istemişti. Gösterinin ortasında her 2 eğitmen de suyun içindeyken Mata, Estrella'nın önüne geçerek bir dominasyon gösterisi başlattı. Doğada bu bir liderlik kavgasıydı. Estrella bu baskıya cevap vermek için hamle meydana getirdiğinde rotasında Rebecca vardı. Estrella, Rebecca'yı bacağından yakalayıp dibe çekerken Mata da öteki eğitmen Michael Weber'i yakaladı. Seyirciler başlangıçta bu yırtıcı görüntülerin şovun bir parçası bulunduğunu sanarak alkışladılar. Ancak suyun rengi kana bulandığında ve eğitmenlerin yüzündeki acı netleştiğinde parkı sessizlik kapladı. Katil balinalar sanki ortak bir karara varmışçasına
Eğitmenleri birer av gibi kullanarak birbirlerine fırlattılar. Rebecca olay yerinde, Michael ise hastaneye kaldırıldıktan kısa bir süre sonrasında iç kanamadan yaşamını kaybetti. Ataktan derhal önce Estrella'nın çıkardığı tiz ve daha önce duyulmamış bir sesin Mata'ya verilmiş bir ortak saldırı sinyali olduğu uzmanlarca tartışıldı. Bu, orkaların tutsaklık altında bile ne kadar kompleks ve tehlikeli bir bildirişim kurabildiğini gösteriyordu. Trajediler silsilesi 2009 yılında Kanarya Adaları'ndaki Loro Park'a sıçradı. Alexis Martinez, parkın en elit ve disiplinli eğitmenlerinden biriydi. Martinez çalıştığı orkanın son aşama sakin olduğunu ve aralarında asla bir sorun yaşanmadığını düşünüyordu. Ancak bir antrenman seansı esnasında orka asla bir uyarı sinyali vermeden Martinez'e saldırdı. Hayvan Martinez'i havuzun duvarına sertçe çarptı ve onu suyun altında tutarak nefessiz kalmasına neden oldu. Martinez'in ölümü, deniz parkı endüstrisinin en büyük gerçek dışını ortaya çıkardı. Hayvanlarımızı tanıyoruz ve onlar bizi seviyor. Oysa Martinez vakası, ne kadar deneyimli olursanız olun, tonlarca ağırlıktaki bir avcının içgüdülerinin ne vakit patlak vereceğinin asla bilinemeyeceğini kanıtladı. Uzmanlar bu hücumun temelinde duysal aşırı yükleme ve dar alanların yarattığı psikolojik çöküntünün yatmış olduğunu belirtti. Bu trajedilerin hiçbiri rastlantı değildir. Katil ballinalar, okyanuslarda günde ortalama 160 kilometre yol kat eden son derece sosyal ve aile odaklı canlılardır. Onları klorlu, yankı yapan ve kendi vücut uzunluklarının sadece birkaç katı büyüklüğündeki beton tanklara hapsetmek, bir insanı ömür boyu bir banyoya kilitlemekle eşdeğerdir. Bu ortamlarda orkaların sonar sistemleri duvarlara çarpıp geri rotatif, bu da onlarda kalıcı bir kafa karışıklığı ve kronik stres yaratır. Ek olarak farklı aile gruplarından, podlardan gelen ve birbirinin dilini mevzuşmayan orkaların aynı tanka konulması, havuz içi şiddeti artırır. Doğada orkalar arasında ölümcül kavgalar neredeyse hiç görülmezken, esaret altında birbirlerini yaralamaları ve hüsranlarını eğitmenlerinden çıkarmaları kaçınılmaz bir sonuçtur. Yaşanan bu kanlı vakalar, dünya genelinde bir bilinçlenme dalgası yarattı. Birçok ülke orka gösterilerini ve esaretini yasaklayan yasalar çıkardı. Estrella'nın daha sonra Norveç'teki bir deniz rezervatına taşındığında sergilediği sakinlik, sorunun hayvanda değil, insanoğlunun kurduğu sömürü düzeninde olduğunu ispatladı. Robert Meyers, Rebecca Torres ve Alexis Martinez'in ölümleri, insanlığın doğayı bir oyuncak veya kar aracı olarak görmesinin bedelidir. Katil balinalar, isimlerinin hakkını doğada değil, onları çıldırtan tutsaklık koşullarında vermektedir. Gerçek çözüm, bu çok önemli canlıları ilişik oldukları yere, okyanusun uçsuz bucaksız maviliğine bırakmak ve onları birer şov objesi olarak görmekten vazgeçmektir. Bu trajediler bizlere doğayla savaşmanın değil, ona saygı duymanın önemini en acı şekilde öğretmiştir.